Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprakları hızlı bir şekilde sararmaya başlayan orkidelere nasıl bir bakım yapılabileceğini göstereceğim. Eğer orkidenizin yaprakları hızlı bir şekilde sararıyor, çiçek dalları sararıyor ve dökülmeye başlıyorsa bu orkidenizin mantar olduğu anlamına gelir. Yaprakları hızlı bir şekilde sararan ve dökülmeye başlayan orkideler genelde gövde mantarı olur. Bu tarz orkidelerde gövde mantarını durdurmak zordur ve bütün yapraklara yayılır. Mantar olan orkideye ilk yapmanız gereken suyu kesmek, yani 10 gün ya da 2 hafta su vermemek. İkinci işlem mutlaka toz tarçın gövde kısmına dökmek ve mantarın kurumasını beklemek gerekiyor. Elimde mantar olmuş ve bütün yapraklarını kaybeden bir orkide var. Bu tarz orkideleri genelde biz çöpe atıyoruz. Fakat bu tarz orkideleri yeniden canlandırabiliriz. Şu anda sadece 2 tane ilk çıkan yaprakları var. Köklerinin bazıları canlı iken bazıları ise çürük. Çünkü mantarlı orkidenin en büyük sebeplerinden bir tanesi fazla sulamadır. Kökler çürümeye başlar ve eğer gövde kısmını suluyorsanız gövde mantarı da başlar. Bu durumda yapmanız gereken üçüncü işlem orkidenin saksısını boşaltmak. Çünkü orkidenin yaprakları olmadığı için zaten yeterince zayıf düştü ve çürük kökleri de varsa bunu iyileştirmek gerekiyor. Evet, gördüğünüz üzere bakın şimdi toprağını çıkardım ve içinde bir sünger var. Bu tarz süngerler eğer fazla sulama yaparsanız orkidenin köklerinin çürümesine sebep olur. Fakat sulamayı eğer çok fazla değil köklere bakarak beyaz oldukça yaparsanız ve azar azar verirseniz bu sünger orkideye zarar vermez. Fakat burada da görüldüğü gibi sünger fazla sulama sonucu orkidenin çürümesine sebep olmuş. Çürüyen orkide köklerini kesiyorum. Çürüyen orkide kökleri tel şeklinde kalıyor. Bu yüzden bunları kesebilirsiniz. Sararan orkide köklerini kesinlikle kesmeyin. Sadece içi boşalan ve sünger gibi olan kökleri kesiyoruz. Orkide köklerini dezenfekte etmek için bugün 2 farklı yöntem kullanacağım. Bir, karbonat. Bu karbonat sebze meyve yıkamında ya da temizlik ürünü olarak kullanılır. 1 çay kaşığı kadar karbonatı bir cam kasenin içerisine koydum ve üzerine 400 ml su ekleyip bunu biraz karıştıracağım. Ilık su kullanırsanız karbonat daha çabuk eriyecektir içinde. Ve şimdi bunu bekletirken ikinci yöntemimize geçelim. Evet, daha sonra orkidemizi yeniden canlandırmak için bugün sizlere aloe vera kullanacağım. Aloe vera yaprağı içerisinde bulundurduğu antioksidan ve antibakteriyel özelliği sayesinde yaraların, çürüklerin ve mantar gibi hastalıkların hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Bunun için aloe vera yaprağını kesiyoruz ve bir robotun içerisine koyuyorum. Üzerine 200 ml su koyup robottan bunu çekeceğim. Aloe verayı robottan çektim ve şimdi posasından ayırmak için süzüyorum. Bu kadar bir aloe vera suyu çıktı. 200 milim. Aloe vera suyunun içerisine daha önceden beklettiğim karbonatlı suyumu dökeceğim.
Karbonatlı su bu şekilde dinlendi ve karbonat eridi. Bir cam bardağı koyuyorum. Toplamda 200 mililitre burada karbonatlı su var. Ve şimdi bunu hazırlamış olduğum aloe vera kürünün içerisine ekliyorum. Ve orkidemin özellikle gövde kısmını ve yapraklarını bu şekilde içine batırarak vitamin desteği almasını sağlayacağım. Daha sonra sadece köklerini bu suyun içerisine koyacağım. Ve bu suyun içerisinde orkidemi 12 saat yani sabaha kadar bekleteceğim. Ve böylelikle orkidemiz hem antibakteriyel ve antioksidan özelliği sayesinde yeniden dezenfekte olup canlanacak. Orkidem bu suyun içine beklerken sizlere orkidelerde yaprak temizliği yapmanın püf noktalarını göstereceğim. Orkidenizin yapraklarının bu şekilde canlı ve parlak olmasını istiyorsanız şimdi sizlere vereceğim tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen tarife geçelim. Hemen bir kase dolusu su doldurdum. Bu su arıtma suyu ve hemen bu suyun içerisine karbonat koyacağım. Karbonat bildiğiniz üzere anti asit özelliği olan bir temizlik ürünüdür. Bunu günlük yaşantımızın her alanında görebiliyoruz. Bunun için kullanacağım yaprak temizliğinde sadece 1 çay kaşığı kadar dolduruyorum bakın. 1 çay kaşığı dolusu karbonatı bir kase suyun içerisine yani 200 milim su olarak düşünebilirsiniz. İçerisine koydum ve karbonat içerisinde eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Karbonatı orkide yapraklarımıza özellikle kullanmamızın nedenlerinden bir tanesi de böcekleri uzak tutmak ve mantar gibi bir takım hastalıkları da uzaklaştırmak. Özellikle bahçeniz varsa ya da eğer evde çiçek besliyorsanız maalesef çiçeklere zarar verebilecek böcekler ya da kemirgenler olabiliyor ve bunları uzaklaştırmak için mutlaka karbonat kullanın. Üzerine de nem yağı kullanacağım. Daha önceki videolarımda size nem yağından bahsetmiştim. Nem yağı biliyorsunuz ki tespih ağacından üretilen tamamıyla doğal bir yağdır. Bu yağdan da yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı kadar nem yağı kullanıyorum. Nem yağı özellikle orkidelerin yapraklarını bir takım mantar gibi hastalıklardan, trips böceği için ya da unlu bit, kabuklu bit gibi bir takım böceklerden koruyan bir yağdır. Ve özellikle orkide yapraklarına bir canlılık ve parlaklık sağlar. Bakın ikisini karıştırıyorum şu anda. Karbonat ve nem yağını karıştırdık. Bu orkidelerimiz için çok faydalı bir karışım oldu. Bunu nasıl kullanabiliriz? Hemen sizlere göstermek istiyorum. Çiçeklerimizin yapraklarını uzun süre silmediğimiz zaman bu şekilde bakın tozlanabiliyor. Ve bu tozlarda bazen bizim göremediğimiz özellikle yaprak altlarında bir takım hastalıklar ya da böceklenmeler oluşabiliyor. Ve bunlardan korunmak için mutlaka orkidelerinizin yapraklarını düzenli olarak hem alttan hem de üstten silmeniz gerekiyor. Bunun için bir pamuğu bakın hazırlamış olduğum karışıma döktüm ve bu şekilde yavaş bir şekilde yaprakları çok incitmeden siliyorum. Bakın sildiğim gibi hemen üzerindeki renk tonunun farklılığını görebiliyorsunuz. Daha canlı, parlak ve yeşil görünüyor şu an. Bakın yakından da göstermek istiyorum. Bakın hemen canlandığını sizler de görebiliyorsunuz. Bu özellikle içerisine koyduğum nem yağından dolayı parlaklık sağlıyor ve orkidelerin daha canlı durmasını sağlıyor. Ve nem yağı kokusundan dolayı da gelebilecek her türlü böcek ve haşerelerin uzaklaşmasına da yardımcı oluyor. Çünkü ağır bir kokusu var. Fakat kesinlikle nem yağını direkt yapraklarına sürmeyin. Bunu da belirtmek istiyorum ve mutlaka su ile karıştırıp yapın. Bakın gördüğünüz üzere yaprak altlarında siliyorum. Özellikle bitkilerinizi bunu hasta olmadan önce ya da böceklenmeden önce kullanmalısınız. Eğer bizler bu tarz karışımları böceklendikten sonra, ileri seviyede hastalandıktan sonra kullanırsak maalesef istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Çünkü bunlar tamamıyla doğal yöntemlerdir. Ve bu tarz doğal yöntemler
bizim orkidelerimize düzenli olarak kullandığımız zaman hem böceklenmesine karşı hem küf hem mantar hastalığına karşı korunmuş oluyoruz ve bu tarz problemlerle karşılaşmamış oluyoruz. Sizler de mutlaka hem unlu bit, hem kabuklu bit, hem mantar, hem de trips gibi böceklerden, hastalıklardan korunmak istiyorsanız bu yapmış olduğum karışımı uygulayın. Bakın gördüğünüz gibi orkidem yeniden canlandı ve şu anda çok canlı ve parlak gözüküyor. Daha sonra yapmanız gereken ikinci püf nokta ise orkidelerinizi mutlaka pencereyi üstten açarak havalandırmanız gerekiyor. Her yaprak temizliği ya da sulama sonrasında orkidelerde önemli olan püf nokta orkidelerin havalandırılması. Kesinlikle direkt rüzgarlı bir yere koymayın. Eğer orkideleriniz çiçekli ise sizler rüzgarlı iki pencereyi açıp rüzgarda bırakırsanız çiçeklerinde solma olur. Sadece bir pencereyi yukarıdan açıp belirli saatlerde havalandırmanız orkidelerinizin gelişimi için çok katkı sağlayacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp ve videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Gördüğünüz üzere şu anda orkidelerimin yaprakları çok daha canlı ve parlak. Evet, 12 saat beklettim. Yeterince vitamin desteği sağladı ve dezenfekte oldu. Şimdi bu orkidemi yeni saksısına dikeceğim. Evet, eski saksısını kullanacağım. Yıkadım ve dezenfekte ettim. Artık orkidemi yeni saksısına ekebilirim. Bunun için ilk olarak toprak olarak Hindistan cevizi torfu kullanıyorum. Hindistan cevizi torfu orkideler için en ideal topraktır. Bunu çiçek satan marketlerde zaten bulabilirsiniz. İlk olarak Hindistan cevizi torfundan çok az en altına koyuyorum. Eğer sizlerde kil bilyesi varsa drenaj oluşturması için kil bilyesi de koyabilirsiniz. Ve orkidemi saksının içerisine koyacağım. Özellikle kök kısımlarının bazıları saksının kenarına gelmesi gerekiyor. Sulama zamanını ayarlayabilmek için. Ve üzerine Hindistan cevizi torfu döküyorum. Ve yosun kullanıyorum. Yosun orkidenin köklenmesine yardımcı olacak. Her zaman yosunu ilk olarak en orta kısmına koyuyorum ki kök çıkarmasını hızlandırması için. Ve daha sonra tekrar toprak, Hindistan cevizi toprağı koyacağım. Evet, artık orkidemi yeni saksısına ektim. Özellikle ekerken bakın köklerin kenarlara gelmesine dikkat ettim. Çünkü sulama zamanını köklere bakarak yapmamız gerekiyor. Kökler yeşil ise suya ihtiyacı yoktur. Su vermiyoruz. Kökler gri ise suya ihtiyacı vardır. Su vermemiz gerekiyor. Ve bundan sonra bol ışık alan bir yere koymalıyız. Ve sizlere tavsiyem ikinci saksı kullanmanız. İkinci saksı bakın bu genişlikte olması gerekiyor. İkinci saksının faydası yoğun nem sağlayarak hızlı bir şekilde kök ve yaprak çıkarmasına yardımcı olacak. Ve yosun kuru olduğu için biraz su veriyorum. Bu suda bekleteceğim. Gördüğünüz üzere çok fazla su vermiyorum. Sadece ihtiyacı olduğu kadar su verdim.
Orkidemin 11 ay içerisindeki tüm gelişimlerini sizlerle paylaştım. Hiç yaprağı kalmayan orkide gördüğünüz üzere şu anda bol bol yeni yapraklar çıkardı ve aynı zamanda yeni bir çiçek dalı çıkardı. Bu yöntemde orkide eskisi gibi yeniden yeni bir küçük orkide haline gelmiş oldu. Yani sizler de bu tarz orkidelerinizi çöpe atmak yerine bu anlattığım püf noktalar ile birlikte bakarsanız eğer bu şekilde kurtarabilirsiniz. Ve orkideleriniz hem yeni yapraklar hem yeni kökler hem de yeni çiçek dalları çıkarır. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.